Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo 4 sezon 5 hakkında kesinlikle bilmeniz gereken bilgiler ya da kesinlikle bilmeniz gereken şeyler. Ben birkaç tanesini yazdım. Bu videonun devamı muhtemelen gelir. Haberiniz olsun. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diablo ile alakalı daha fazla bilgi videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada telefonla izleyen abiler falan varsa bu aşağıda bir hype kısmı çıkıyor. Oradan da bir hype'a basarsanız sevinirim bu arada. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hemen başlayalım. En çok sorulan sorulardan biri. Abi Überuni'yi nerede düşürürüm? Überuni nasıl düşürürüm? Überuni düşürmem için ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar Ünük artık neyse 200. seviye bosslardan ve 100 levellik Duriel, 100 levellik Andriel'den düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? Überunikler bundan düşüyor. Bir de ekstradan şu haritada gördüğünüz her şeyden düşebilir. Yani bir taşa dokunursunuz ondan bile düşebilir. Tabi bu haritadaki düşme olasılığı çok düşük. Pitten de düşebilir. Efendime söyleyeyim cehennem ordularından da düşebilir. Ki abinin birine düşmüştü, yayında söyledi bizlere. O yüzden bu iş şans işi arkadaşlar. Yani ekstra örnek veriyorum, Lodzer'i kesersem daha fazla Uber düşer mi? Ya da Varşan'ı kesersem daha fazla Uber düşer mi diye bir şey yok arkadaşlar. Bossların oranlarının hepsi aynı. Sizin çarınızın şansı varsa düşer. Yoksa çarı değiştirin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hani 1000 tur girdiniz hala düşmüyorsa çarı değiştirin yani. Yapacak bir şey yok. Ama geçen yorumda abinin biri şey dedi. Bu bossları keserken üstünde mor bir can gözüküyor. Tamam mı, ara sıra. Onu hani o morken keserseniz über düşme olasılığı daha yüksek falan, öyle bir rivayetler var arkadaşlar. Yani onu ben şey olarak düşünüyorum. Savunmaz hasar verdiğimiz zaman mora dönüşüyor o. Ben öyle düşünüyorum ama yine de bir deneyin. Yani ne kaybedersiniz ki? Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ekstradan bir de Überinik malzemelerini nasıl elde edebilirim? Şimdi şuraya gelelim. Bu. Göz alıcı kıvılcım arkadaşlar. Öncelikle bu göz alıcı kıvılcımın ne olduğunu sizlere anlatayım. Göz alıcı kıvılcım ile burada dönüşüme geliyorsunuz. Burada kıvılcım dönüştür diyor. Buradaki 4 tane göz alıcı kıvılcım ile burada bir tane mistik eşya üretebilirsiniz. Bildiğiniz üzere artık Überunik değil. Artık mistik eşya oldu. Mitik yazıyor. Mitik ne alaka? Mitik. Yani İngilizcesi mistik oluyor bunun. Ne bileyim işte mistik eşya arkadaşlar, yani anladınız siz. Buradan craftlayabilirsiniz. Peki bu malzemeleri nasıl elde edeceğiz? 1. 200 levellik boss kestiğiniz zaman size bir tane oyun veriyor arkadaşlar. 2. Şuradaki Lilith'i kestiğiniz zaman oyun size bir tane veriyor arkadaşlar. 3. Şurada etkinlik var. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Überunik şans işi arkadaşlar yani. Çoğu kişi yazıyor da şans işi. Yapacak bir şey yok ona. Hop, hop. Şöyle gelelim. Üçüncü alacağımız yer ise burası arkadaşlar. Burayı bitirdiğiniz zaman şu sandıktan bir tane mitik eşsiz itibar zulası diyor zaten. Size bir tane bu sandık göz alıcı kıvılcım veriyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ve böylelikle benim gibi 3 tane toplamış olursunuz. Ondan sonraki süreçte 200 levellik boss kestiğiniz zaman bir tane daha düşerse mitik, yani mistik. Ben mistik diyeceğim ya da überinik. Neyse. Ondan düşer. Örnek veriyorum. Bir tane Dombringer düştü. Ama sizin Harlequin'e ihtiyacınız var. Onu gelip demirciden kırdığınız zaman size bir tane göz alıcı kıvılcım veriyor arkadaşlar. Buradan kırarsanız size bir tane göz alıcı kıvılcım veriyor. Çoğu kişi şey yapıyor. Normal unik itemleri kırıyor. Arkadaşlar unik item değil. Şöyle mor itemleri kırdığınız zaman göz alıcı kıvılcım elde edersiniz. Bunu da söylemiş olayım. Tamam. Bu
Überunik itemler için söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi şansınız varsa düşer. Gelelim ikincisi, annenin sandığı. Arkadaşlar şurayı bitirdikten sonra, burayı bitirdikten sonra bize hala annenin hediyeleri veriyor. O annenin hediyelerini gelip burada sandık alabilirsiniz. Burayı sürekli annenin hediyesini 24.000 tane farmlarsanız buraya bir tane sandık düşüyor. Ve gelip bu sandıkları alabilirsiniz. Bu sandıkları unutmayın arkadaşlar. Burası zaten sınırsız, yani süresiz, sonsuz. Sezon bitinceye kadar bura aktif. O yüzden bu sandıkları gelip alın. Çünkü bu sandıklar sizlere işte yıldızlı eşya, cehennem orduları pusulası, efendime söyleyeyim, o tarz şeyler veriyor işte. Tamam. Şimdi geldik cehennem ordularının pusulasına. Arkadaşlar çoğu kişi bana şey diyor. Abi mühür tozu nasıl elde edebilirim? Mühür tozu nasıl üretebilirim? Mühür tozu dediğimiz şey arkadaşlar şu. Bu mühür tozu ile gidip kabus zindanların mührünü üretebiliyoruz. Okalis'ten. Hemen üretelim. Göstereyim. Şuradan mühür ürete geliyorsunuz. Burada işte kabus mührü üretebiliyorsunuz mühür tozu ile. Ama çoğu kişi diyor ki işte adam 3. dünyaya geçmiş, elinde mühür tozu yok, kabus mührü üretemiyor. Ne yapacağım, nereden elde edebilirim? Arkadaşlar mühür tozunu gelip fısıltı ağacı görevinden elde edebilirsiniz. Zaten burada üstünde de yazıyor nereden elde edebileceğinizi. İşte burada fısıltı ağacı diyor, seçkin canavarlardan diyor. Kabus zindanı bitirdiğiniz zaman mühür tozu da elde edebilirsiniz diyor. Bir de ekstradan nereden elde ederiz mühür tozu? Geliyor. Kesinlikle bilmeniz gereken bilgilerden biri daha geliyor. Demirciye geliyorsunuz ya da Okalüs'te olur, fark etmez. Demirciye geliyorsunuz. Burada kırı var. Tamam mı? Buradan gelip şu cehennem ordular pusulasını kırarsanız sizlere mühür tozu verir arkadaşlar. Çoğunuz da cehennem dalgası yaptıysa bu cehennem ordular pusulasından bir sürü vardır. Buradan kırıp mühür tozu elde edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım sizlere. Bunu da bilmiş olun. Şimdi diğer konu cehennem ordularıyla alakalı bir konu daha var. Şimdi cehennem ordularının 4-5 de bildiğiniz üzere cehennem ordularını bitirdikten sonra bir sandıklar çıkıyor ve o sandıklarda bir tane para sandığı, bir tane malzeme sandığı, bir tane işte 3. kademe üstü girdiyseniz 60'lık sandık, bir tane de silah sandığı işte. Söyleyemedim. Bir tane de silah sandığı işte. Tamam mı? Şimdi bu 3 sandıktan malzeme sandığından kademe 4 ile 5'te Optikite düşürürsünüz arkadaşlar. Kademe özür dilerim. 3 ile 4 ile Optikite düşürürsünüz. 4 ile 5 ile yok. 3 ile 4, 5 ile 6, 7 ile 8. Tamam. 3 ile 4 ile Optikite düşürüyorsunuz. 5 ile 6 ile Ingolit düşürüyorsunuz malzeme sandığından. Ve 6 ve 7 de Need Hiron düşüyor. Need Hiron'la beraber 6 ve 7. kademe cehennem kabus ordularında ekstradan kasvetli taş düşüyor arkadaşlar. Yani onun İngilizcesi Stain Stone düşüyor. Tamam mı? O yüzden gidip pit yapmanıza gerek yok. Gidip 6. 7. kademe cehennem orduları yaparsanız sizlere zaten Need Hiron 500 tane falan veriyor. Tüm hepsiyle malzeme sandığı alırsanız. Bir de kasvetli taş veriyor arkadaşlar. Max 3 tane düşüyor. En kötü de bir tane alıyorsunuz. Hiç şansınız yoksa alamıyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok. Bir grup geldi hocam. Bir dakika. Ona yapacak bir şey yok. Tamam mı? Bu bilgiyi de söyleyeyim. O yüzden artık pit önemsiz arkadaşlar. Hani bir yapmanın anlam ve önemi yok. Ama yok ben acil hızlı malzeme kasmak istiyorum derseniz pit'e de girebilirsiniz arkadaşlar. Diğer geldik buz boss'u. Arkadaşlar yeni sezonla beraber buz boss'un girişi değişti.
Buz boss'una eskiden Okalis'te mührünü üretiyorduk. Kabus zindana girer gibi giriyorduk buz boss'a. Artık onu değiştirdiler arkadaşlar. Onu normal boss yaptılar. Hemen gidelim. Şöyle run yapalım. Bu arada arkadaşlar cehennem orduları mükemmel bir yer. Tam ekip halinde ve grup halinde oynanılacak mükemmel bir yer. Ben orayı çok sevdim. Beni fena sarıyor orası. O yüzden siz sevdiniz mi bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de Diablo 4 için grafik ayarları videosu gelsin mi? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer gelsin derseniz hemen ben bir araştırma yaparım. Getiririz. Sıkıntı yok. Hallederik. Yani inşallah. Şimdi geldik buz boss'una. Buz boss'una bu şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Dostum 200 level'lik boss'a yardımcı olabilir misin? Sonra gelebilirim. Tamam. Yardımcı olalım. 10 dakika sonra gelebiliriz. Ne diyorduk ha? Dur hocam. Şunları bir keseyim. Tamam. Şimdi Kıvaşat'tan buraya geliyorsunuz. Artık buz boss her zaman buradaydı. Buzul çatla. Tamam mı? Buraya giriyorsunuz. Ondan sonra şöyle zaten buranın mesafesini kısalttılar arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. Direkt boss'a giriyorsunuz. Burada yine aynı şekilde istediği malzeme neyse 200'lük boss'ta işte şu kasvetli taş bir tane istiyor. Veya örnek veriyorum damıtılmış korku. Buradan verip çağırıyorsunuz. Buz boss'u da artık bu şekilde oldu arkadaşlar. En önemli bilmeniz gereken şeylerden biri tavlama. Tavlama artık itemin yıldızına göre şey değiştiriyor arkadaşlar. Hakkınız yükseliyor. Bunu önceki videolarımda söyledim ama bu videomda da söyleyeyim. Çünkü çoğu kişinin bilmesini gerektiğini düşünüyorum. Bilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi mesela 2 yıldızlı bir itemimiz var mı bizim? Ha varmış. Şurada bir yıldız. İnşallah şey basmadan gösterebiliriz. Hocam şimdi bu 3 yıldız. Burada var mı tavlama hakkı? Ha ya da şuradan göstereyim. Bakın en aşağıda tamam mı? Satış değeri var. 80. seviye yazıyor. Onun altında satış değeri. Onun altında tavlama 8'de 8 yazıyor. Tamam mı? Bu 3 yıldızlı item olduğu için 8 kere tavlama hakkım var. 2 yıldızlı itemde ise 7 kere tavlama hakkım var. 1 yıldızlı itemde ise 6 kere tavlama hakkım var. Yani itemlerin yıldızı ne kadar çok olursa tavlama hakkınız o kadar çok oluyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Ona göre de kafanız rahat olsun tavlarken de. Yanıyor ya. Bazen bug'a mı giriyor bir şey oluyor. Sabit aynı özellik geliyor. Yine yakıyoruz hocam tavlamada. Bu olay çok sinir bozucu ama yapacak bir şey yok. Videomuz bu kadardı. En azından oyunda gerçekten bilmeniz gereken şeyleri söyledim arkadaşlar. Bilen arkadaşlar da vardır. Bilmeyen arkadaşlar da vardır. Öyle işte bu kadar. Tamam. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Akşam 8'de de yayınlara gelmeyi unutmayın. Bu akşam bekliyorum yayına. Buyurun gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.